inanılmaz harika değil mi? İnsan düşünmeden duramıyor ya. Aşiret uyar diye. Abi ben onu dikmiyorum. Kırmızı et, beyaz et. Bunları öğrenmek lazım değil mi? Değil mi? Yani ben kendimi şu an küçücük çocuk gibi hissediyorum. Şu penisi Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Almanya'nın kuzeyinde yer alan Bremen şehrini gezeceğiz. Bugün Bremen'deyiz. Bize gelen birçok yorum vardı. Bremen çok güzel, tarihi bir yer diye, masallar şehri diye. Aslında bunu bir tık değerlendirmeye geldik. Bakalım gerçekten bahsettikleri kadar var mı? Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hadi gidelim. Vallahi... Eksilerden selamlar. Kuzeyin soğuğu var. Gerçekten eksilerden çok soğuk, selamlar. evet. Bayağı soğuk. Yani hava Evet. bayağı soğuk. Eldivenler yetersiz. Benim eldivenim yok. Hadi gidelim. Elleri soğuktan donduğu için. Hocam bu nasıl? Bence idare eder ya. Yani bir elini sok bakalım da nasıl olacak. Böyle gözüküyor. Tamam, sıcak tutuyor mu? Sıcak tutuyor. Hadi git bakalım, paranı 2 bayıl euro da var gel. mı? 2 euro var mı? Dilenci misin sen? Param yok benim, git. Artık onun da bir eldiveni var. Oh. Hazır mısın şimdi? Hazırım. Hadi bakalım, Bremen'i keşfetmeye gidelim. Çok eski yel değirmeni ama bu değirmeni şu an şey olarak kullanıyorlar. Kafe Evet. olarak kullanıyorlar. Eskisi gibi aktif değil. Açı güzel çıkıyor değil mi? Tabii çok güzel çıkıyor. Şu açıdan da işte Moyni çekebilirsin. Evet. Bu kuzeyde selamlaşma biçimidir. Gece Aynen gündüz öyle. fark etmiyor. Bazı arkadaşlar yorum yapmışlar, işte gece gündüz Moyni farkı var. Aslında Morgan'la karıştırıyor olabilirsiniz Aynen. arkadaşlar. Selamlaşma işte, selamlaşma biçimi. Aynen, kuzeyde, Kuzey Almanya'da selamlaşma biçimi. Yani Moin. Herkes Moin diyor. Bremen'in merkezine doğru ilerliyoruz. Şu an merkeze doğru giriş yaptık. Yani meydana, Marktplatz'ına doğru giriş yaptık. Burada Noel pazarları hala aktif. Yani şu görüntü inanılmaz harika değil mi? Şu an çok güzel bir Gerçekten görüntü masallar var. Evet. şehri. Çok güzel bir görüntüsü var Bremen'in. Şu anlık harika gidiyor. Çok da beğendik ama şimdilik. Bugünkü gezimizin bütün sponsorluğunu Bremen'de Hansestadt Abbruch und Reinigung firması karşılıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Özgür Bey'e de çok teşekkürlerimizi iletiyoruz bu sponsorluğu için. Şimdi Bremen mızıkacılarının olduğu yerdeyiz. Burayı böyle kısaca size bir anlatmaya çalışayım. Burada Bremen mızıkacılığı, yani bu Grimm'i kardeşler olarak biliniyor, bu hikayenin yazarları. Bu hikayede işte eşek, köpek, kedi ve horoz, bunlar yaşlı hayvanlar, sahiplerin elinden kaçıyorlar. Bunlar yolda buluşuyorlar, yolda buluşup bir ekip haline geliyorlar ve Bremen'e gelip burada müzisyen olmak istiyorlar. Bir yerden tanıdık geliyor bana Bremen'e gelen ve müzisyen olmak isteyen. Bu arada bunlar Bremen'e hiçbir şekilde ulaşmıyorlar. Bremen yolundayken haydutların bulunduğu bir evin içerisine haydutları korkutarak, onları kaçırarak o evin içerisine giriyorlar. O evden haydutlar kaçıyor ve sonrasında bunlar orada yaşamaya devam ediyorlar. Yani hikayenin temelinde aslında bu. Burada anıtları var. 1953 yılları itibariyle buraya dikilmiş ve insanlar buraya çok rağbet gösteriyor. Bu da Bremen'in bir Sembolü gibi bir şey. sembolü. Evet. Kesinlikle. Bir de Barış Manço'nun ünlü meşhur şarkısı var. Arkadaşım Eşek şarkısı da, klibi de burada çekilmiş. Tam olarak burası. İnsanlar aslında iki ayağını, eşeğin iki ayağını tutup şans getirdiklerine inanıyorlar. Bu belediye binası 1400'lü yıllarda bitmiş. Yani gotik yapıda. Şimdi gotik nedir diye sormayın bana. Çok ilginç bir bilgi. Herkes bunu bilmez. Binanın altında şarap mahzenleri var. Yani hala bu binanın altında bildiğin şarap mahzeni var.
Ve buraya artık şey gibi düşüyor yani siyaset içerek kafa bularak burayı yönetiyor gibi geliyor bana. Bu heykel Roland heykeli. Bu işte Özgürlüğü Batı- temsil ediyor. Tabii Batı Avrupa'yı birleştiren ilk hükümdarın bir şövalyesi diye geçiyor Roland. Roland'ın heykeli genelde özgür olan ülkelerde kullanılıyor. Burada kılıcının yere değmeyişi, yani Bremen'de şöyle bir şey vardır insanlar arasında, halk arasında. Kılıcı yere değmeyene kadar Bremen özgür kalacaktır. Yani kılıcının yere değdiği an sıçtığımız gündür Bremen'de. Öyle Dur bak, söyledi bu yönde. Bremen hala özgürmüş demek ki. Yani Buradan böyle kılıcı anlaşılıyor. daha duruyor. Ve bu da aynı şekilde 1401 yılında, yanlış hatırlamıyorsam 1401 yılından beri burada duruyor. Gerçekten tarihi bir eser. Evet. Kuzen burada bir challenge yapalım mı? Ne challenge? Burada. Bakalım eşek kime denk gelecek? Bende bozuk para yok. İlk önce biraz bozuk para alayım senden. Bozuk para ya. Para mı? Param yok bak ağlarıma. Üstüme gelmeyin öyle. Param yok. Bu adam da dilenci oldu benim başıma ya. Abi öyle. Öyle bu iş böyle. Şimdi bir dakika dur. O zaman bozukları çıkar dedim 50 euro çıkar. Bir dakika. Bozuklar burada. Al. Tamam 2 tane yeter bana. Tamam. Bakalım. Eşek kime denk gelecek? Bakalım tamam mı? eşek Tamam. kime denk gelecek. Hadi bakalım. Bu arada bu küçük bir bilgi vereyim önce. Burada bir tane logar kapağı var. Kuzen bir dakika. Bu logar kapağına Yakın çek istersen. para atıyorsun ve bu para attığın zaman ses çıkarıyor. Evet. Yani bu Bremen mızıkacıların olduğu yerdeki işte o kedi, köpek, horoz, Eşek. Evet. eşek seslerini çıkarıyor. Şimdi parayı atacağız. Bakalım eşek Bir de kime bir de denk gelecek? evet bir de burada toplanan para sene sonunda yardım kuruluşlarına falan veriliyormuş. Ha, çok iyi. Evet. Peki hangi yardım kuruluşu? Şimdi Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum ama işte kimsesizler falan gibi yardım Okey. kuruluşlarında veriliyormuş. Tamam. Kilise topluyor bu arada. Bu kiliseye mi gidiyor? Evet. Abi ben vermem. Ben veririm. Ben Ben vermem başlıyorum. abi, ben kiliseye ya, para- challenge yapıyoruz kuzen sen de. şey Tabii yapma. ki işin şakası Bakalım tabii ki. eşek kime denk gelecek. Yani. Atıyorum. İlkinde saslı. Benim artık atmama gerek kalmadı. Seni atmana gerek yok. İlkinde sıçtın Sen direkt. eşek. Horoz geldi. Bir de sen at. horoz. Bakalım başka hangi sesler geliyor. Yani bana da köpek çıkması iyi ama. Kedi çıktı. Kedi mi bu? Ke- Daha çok köpeğe benziyor ya. kedi ve bu. Allah Allah. Kedi ve bu. Bence iyi de Mart ayına falan denk gelmiş. bir tane Mart daha. ayına denk gelmiş. Ha köpek işte şimdi geldi. Evet, Köpek denk haklısın. geldi. Kediymiş. Senin başka paran var mı? Ulan paranın Yok, hepsi burada bitti. para bitti. Bir dakika hayır. Benim biraz daha param var. Onu da at. Bu seni hatırına atacağım da inşallah eşek çıkar. Muhtemelen eşek gelecek. Paramı yedi Bana... şerefsiz. Paramı geri ver! Paramı geri ver! Paramı geri ver! Para gitti. Şanslıyız. Kilise açıkmış. Kilise Normalde açık bir mı? çok evet denk gelmezsin. Abi benim dua etmem lazım. Evet. Olmazsa olmaz. Bir mum dikmemiz yok mu? Nereye dikeceğiz? Bir yerlere dikeriz herhalde bir bakalım. O zaman insan düşünmeden duramıyor ya. O zamanda nasıl yapmışlar böyle güzel kaliteli bir heykeli nasıl yapmışlar değil mi? Ya ben bence bunu söyleyebilirim. Nedenini söyleyebilirim. Söyle bakalım. Nedeni şu. Çünkü o dönemler insanlar biri ekmekle geçinebiliyorlardı. Yani tatil yapma dertleri, ne bileyim işte ev dikeyim dertleri, işte ekonomik kriz dertleri yoktu yani. İnsanlar kendilerini sanata adayıp gerçekten güzel şeyler üretebilmişler. Güzel. İçerisi bayağı sıcakmış ha. Burası Değil mi? iyi. Enteresan. Buradan başlayalım bence. Girelim. Gel girelim. Bu arada Gel kızım. kilisenin belli bölümlerine girmek ücretsiz. Ama sadece belli bölümlerine, eğer diğer taraflarına mesela üst katlarına çıkmak isterseniz kilisenin orada bir 8 euro kadar ücret ödemeniz Evet. Bir de gerekiyor. müze tarafı. Tabii bunların hepsi rehberli. Bu katedral, Bremen Katedrali 8. yüzyıllarda yani 800'lü yıllarda inşa edilmiş bir katedral ve 2. Dünya Savaşı'nda da çok
zarar görmemiş. Evet. Yani burada onarımı Zarar görmeyen ender yapılardan. doğru. Bu arada katedralin belli başlı yerlerine şu an giriş yapabiliyoruz. Şu Güzel. köşede dua etmeye Ben var. bir mum dikmek istiyorum. Tamam, acelen ne? Ya, Dikmek istiyorum ya Tamam. şimdi. Ulan sen ne acayip adammışsın be. Kuzen şuraya bir bakalım. Burası da yanlış bilmiyorsam Bremen'deki böyle büyük aşiretler mi diyelim, büyük ailelerin sembolleri. adamın aklı fikri aşiret. Evet evet. Ama bu gerçek, baksana. Her ailenin, her bölgenin bir şeyi var, logosu var diyelim, yani bir sembolü var. Benim bu bilgi yok bende. Var var. Bak böyle, çok böyle iyi. geziyor. Bu büyük ailelerin sembolleri mi hepsi böyle? Her ailenin bir sembolü mü var? Evet. Wow. Bu çok iyi. Ulan bizim niye yok? Bizimki aşiret kuzen. Bizim aşiretin de bir sembolü olması lazım. Ben Bizimki kabul aşiret. etmiyorum bunu. Bize de bir şeylerin, yani şu sembol bizim aşirete uyar diye düşünüyorum. Şimdi insanlar bir tek bizi şey yapmasın. Çok da gülmek istemiyorum. Yani kutsal bir yerdeyiz değil mi? Buradan gidelim. Bizim işte ülkemizde tabii ki çok güzel yerler var. Ambiyansı çok iyi. İşte Sultanahmet Camii'ye bir gidiyorsun Evet. abi yani. Etkilenmemek mümkün değil. Tabii ki. Tabii ki buradaki kiliseler de aynı şekilde çok güzel ambiyanslara sahipler. Alo. Danke. Bir yukarı çıkalım. Bizi selamlayan gençler var. Burada kuzen çok fazla ilerlemeyelim bence. Evet. İleride Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmiş halini temsil eden bir Heykel yapı var. var. Burası normalde çok açık olan bir yer değil. Hı hı. Burası müze. Bu kiliseye ait bir müze. Yani flaşları patlatmadan Evet. girmemize çekim izin yapabilir. verdiler. Evet. Kiliseye bakan rahibin elbiselerini görüyorsunuz. 12. yüzyılda, yani 1200'lü yıllardan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu kemerler, bu şapkalar kullanılmış. Onu da söyleyeyim, özel bir izin alarak girebildik. Hı hı. Açık değil burası yani. Her gelen kişi buraya giremez. Kamera çekimi de çok sıkıntılı burada zaten. Mum dikmek bizim işimiz. Adam Ben bir illa tane mum dikecek dikecek diyeceğim. ya. Ya mum tutarsa? dikecek ya. Tutabilir. İlla mum dikecek ya. Abi ben mum dikmiyorum. Ben de dikemiyorum. Bir dikebilsem. Ama ateşini başka yerden alman gerekmiyor mu? Tamam oldu. Bak şurası boş. Şurası da boş bir de. Şöyle Dileğini tut. tuttum. Bu cadde hem gündüzleri hem geceleri çok aktif. Arkadaşlar Almanlar gelip burada yine bir dilek tutma yeri bulmuşlar. Ben burayı tercih etmiyorum tabii ki. Diğer taraf. Sen burayı hayırdır? O kadar dilek dedin, dilek dedin. Burası artık kim? Abi Sana bu- kaldı kuzen. Abi burayı şöyle kullanıyorlar. Yani şimdi bunun bir geçmişi yok, bir tarihi yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Şu penisi elleyerek dilek tutuyorlar. Neyin dileğini tutuyorlar çok bilemiyorum ama şu an Schnorrviertel'dayız. Burada aslında o da tam bu sokak, şey dedikleri işte o cücelerin yaşadığı sokak diyorlar Evet. buraya da. Tamam. Şu Geçmenin ara çok sokak. zor olduğu bir yer. Hadi oraya dalalım. Gördüğünüz gibi çok dar sokakları var. Sırayla birisi girecek, birisi çıkacak. Evet. Evet, hadi dalalım hemen. Burası işte cücelerin düğün evi diye geçiyor burası. Evet. Sokak olduğuna inanamazsınız. Burada bir sokak var mı? Var. Hakikaten ben fark etmemiştim. Bak. İşte bak insanlar fark ediyor ama Çok burada dar. var. Şimdi müsaade istedim biz bir Geç girelim önce. Geç istersen gel kuzen. Sıra. Sorry. Danke, danke, danke. Sıranın Bak beklenmesi benim gerekiyor. bahsettiğim tür restoran burası. Çok iyi, çok kaliteli. Yani romantik bir akşam yemeği yenilebilir burada. Benimle yemek istemiyorsun herhalde. Yok yok, seninle yemek istemiyorum kuzen. O yüzden devam edelim. Ama çok güzel yer. Burası şu an mahalleden, artık bu mahalleden çıkmaya başlıyoruz. Yine girdiğimiz yerden geri gidiyoruz.
Evet arkadaşlar, Tanduri diye bir mekana geldik. Burada şimdi yemek molası vereceğiz. Bu arada nasıl cızır ediyor ya. Bu hala pişiyor. Fırından taze çıktı. Bu arada burası saat 6'dan sonra açılıyor. Biz biraz daha erken geldik. Sağ olsunlar. Tanıdıklar vardı. Onların aracılığıyla girdik. Normalde burası şu an kapalı olması gerekiyordu. Bize özelde fırını açtılar. Yani bu çok güzel kızarmış görünüyor. Yağı hala çok iyi. Kırmızı et, beyaz et hepsi karışık. Buyurun, bu da hesaptan sonra iyi gelir. Çok önemli. Bu hesaptan sonra iyi Bu gelir. hesaptan sonra ancak bu iyi gelirdi. Şimdi gerçekten güzel, temiz bir yemek yedik. Evet. Önemli olan oydu. Temiz bir yemek yedik. 3 kişilik bir yemeğe ortalama 92 euro. Fiyatlar da bu civarda. En azından eğer siz buraya gelmeyi düşünürseniz buranın fiyatları bu, kalitesi bu. Burayı değerlendirmiş olduk. Burası böyle uzun bir cadde. Weihnachtsmarkt'ın olduğu, Noel pazarının olduğu bir cadde. Tabii ileriden soldan da döndüğünde merkeze çıkıyoruz. Burası tamamıyla Bremen'in kenarı, nehir kenarı. Burası aslında Noel pazarı olmadan da güzel. Evet. Yazın da çok güzel. Hatta yazın daha güzel. Kafe Barcelona Aynen. var burada. Tatlı. Tatlıyı deneyelim mi şimdi? Ben deneyebiliriz bence. Ya bizim işte Türkiye'de dediğimiz var ya, kerhane tatlısı. Yani onun benzeri burada satılıyor. Birazdan alacağız. Bunları öğrenmek lazım değil mi? Değil mi? Kesinlikle öğrenmek lazım. Hiç belli olmaz yani nerede ne ihtiyaç olacağı. İnsanın canı çeker. Antepliler de burada nohut dürüm satmayı düşünüyordu. Siz de şimdi kerhane tatlısını. Halka getireceğiz fıstıklı halka. Değil mi? Siz daha önce denediniz mi? Tadı nasıl? Aynen. Güzel tadı güzel. Bizim halka tatlı kadar değil ama iyi. Kerhane tatlısı. Aynen. Yani tatlı. Yani vibe'ı onun gibi Okumuş adam biliyor musun? Okumuş kadın hayatı diyemedi. İndirmişsin dedi. Kerem tatlısı diyemedi. Değil mi? Aynen. Biraz öyle yumuşatarak. Halka tatlısı. Aynen. Böyle tadı güzel ya. Burada hatta hafif tadı. Ben ilk kez deneyeceğim. Sözü değil ya. Bu arada müsaadeniz varsa şurada kameraya çekiyoruz. Mikrofonlu bir şekilde. hangi YouTube kanalı mı? Tamam bakalım da yayınlandığı zaman izleriz. Olur, olur. Çok da güzel olur. Belki de montajda atacağım. Canın sağ olsun. Yok ya, atmayız. Yaşa, Ya, ya. olur mu öyle şey? Tamamdır. Teşekkürler. Halka tatlı kadar tatlı değil sanırım değil mi? Bu kadar tatlı değil. Evet. İçi daha böyle hamurumsu kalıyor. Bir de dedi, şerbeti yok sanırım. Şerbeti yok aynen. Sadece kızarma olayı var. Ve sanırım hamuru biraz daha farklı. Halkanın hamuru biraz daha değişik. İspanyol tatlısı normalde ya. Aa, Bunlar o bizim kıyılardan gidip gele gele biliyor musun? Aynen. Oradan yapıyorlar halka tatlısının ismini değiştiriyorlar Churros diye. şirose Beceremiyorlar. kalıyorlar. Bak tam halka yapmayı beceremiyorlar. Böyle o yüzden dik kalıyor. Dik kalıyor. Peki şerbeti nereden aldılar? Şerbetsiz bu. Şerbeti hakikaten Beceremediler Becerememişler. şerbeti, değil mi? Tabii ki de. Hadi Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Eyvallah, Ciao. görüşürüz. Oi, ich hätte gerne einen Churros. Mit Nutella. Danke. Güzel görünüyor. Danke sehr, schönen Abend noch. Danke. Ciao. Ciao. Çok büyükmüş ama ya. Sen bir başla şimdi, ben eldivenle dalacağım ama Valla ben direkt elle yiyeceğim. eldivensiz. Demokraside çare tükenmez. Buna gerek yokmuş. Halka tatlının şerbete batırılmamış hali. Hamuru yine şekerli, tadı gerçekten güzel. Ben çok beğendim çünkü şerbetli tatları çok sevmiyorum ben. Evet. Gayet güzel. Ben bunu gerçekten beğendim. Kuzen neredeyiz şimdi? Schlachte Caddesi'ndeyiz şu an. Bremen'in Schlachte Caddesi diye geçiyor. Burası dediğim gibi nehrin kenarı. 9. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar aktif olarak kullanılmış bir yerden bahsediliyor.
Burada aktarlar var. Birçok farklı baharat çeşidi satıyorlar burada. Baya güzel kokuyor ama ha. Evet, güzel bir kokusu var. Şey gibi hissetmiyor musun? Böyle sanki orta çağlara ışınlanmış gibi. Baksana dayıya bak. Buradaki Noel pazarı gerçekten daha nostalji. Değil mi? Baksana, gemi figürü vermişler ve çalışanlar da ona göre giyinmişler. Sadece Evet, Vikinglere benziyor. Bir geniş bir açı çekeyim. Şöyle. Burada eski bir bekeray var. Fırın. hepsinin konsepti ayrı. Bak, elbiseler Evet. hep ayrı. Aynı Bak, değiller. bunlar fırıncı, eski fırıncı. Şöyle. O zile bu. Evet işte. Şimdi o çocuk eğer o zili çalabilseydi kazanacaktı. Bayağı güzel bir para kazanacaktı. Bu orta çağlardan kalma bir oyun. Denemek için para veriyorsun tabii ki. Ya burada şey gibi olmak lazım herhalde. Kedi gibi davranmak lazım. El ayak koordinasyonu çok. Gidiyor. Gitti. Kuzen denemek ister misin? Yok kuzen. Ben bunun için çok yaşlıyım. Sana yemin ederim bu kızların karşısında kendimi cüce hissettim. 2 metrenin üstüydüler. Burada şarap satılıyor kuzen. Şarap mı satılıyor? Şarap satılıyor. Rahip amcalar beyler de. Baksana. Kıyafetler Dayımın harika. elbise falan çok iyi. Allah aşkına. Yani ben kendimi şu an küçücük çocuk gibi hissediyorum. Kuzeyliler ne bu kadar uzun ya? Bir şey satıyor mu ki? Man fragt, wenn man fotografiert. Ya, Ja, sorry. Der fragt nicht. Der macht nicht Foto. ja. Nee, hab der ich macht gefragt. Achso, ich weiß ja nicht, von was ihr seid. Ya, du hast recht. Sorry. Nee, der macht nicht Foto. Wir drehen nur Video. Und wir fragen immer noch, dürfen wir Video drehen oder Kommt nicht? an, für welche Zwecke das ist. Das ist ja YouTube-Kanal. Und über was ist es, von was ist Über einfach Weihnachten. es allgemein. Allgemein, ja. Dann müssen Sie einmal angeln, damit man sie filmen kann. Komm mal rein. Ja, gerne. Du bleibst hier und filmst. Okay. Aber einsteigen. Was soll ich machen? Einsteigen, einfach Ja. einsteigen. Okay. Und jetzt möchte ich von dir gerne einen Fisch haben. Ein Fisch. Also, ich möchte gerne von dir mal den Kalmar haben. Okay, die rote. Ja. Puh. Man sieht das, die silberne Stelle. Ja. Mann, hab ich, oder? Langsam hochheben. Jawohl. Und heute mal an Bord hier an der Schlachte, das ist der Schlachtezauber hier. Und hier können die Kinder Fische angeln bei uns. Und noch einen. Noch ein. Welche wollen Sie? Guck mal den Aal, den kennt ja auch jeder, den langen Aal. Hier. Ja, das ist der Thunfisch. Ah, Aber das nein, schmeckt doch auch gut. Hochheben. Langsam. Ist ein bisschen. Ups. Und Habe ich so auch. ein Das haben wir für Abendbrot. Und noch den Aal. Jetzt brauche ich noch den Aal von dir. See? Dieses. Den lange. Lange. Ups. Ja. Und er hat noch den Aal. Den müssen wir natürlich noch räuchern, damit er noch besonders lecker ist. Ja, Jubel. Super. Habe ich auch. Und ihr Das habt dann ist mal ja- geangelt hier an der Da- Schlachte. Das ist der Schlachtezauber 2025. Neigt sich auch langsam jetzt dem Ende. Wir haben morgen noch einen Tag und kommt Noch ein alle Tag. vorbei. Genau, das stimmt, ja. Ja, Danke sehr, das ist Ja. sehr, sehr nett. mach's gut. Ja, danke schön. Wie viel kostet? Das sollen wir bezahlen. Das brauchst du nicht bezahlen. Jetzt. danke Normal sehr, das kostet ist sehr das nett. 3 Taler, aber das jetzt ausnahmsweise. Ja, danke sehr, das ist so nett. Güzel. Dann sehe ich das als Vielen Dank. Darf ich auch meinen Fisch haben? Mitnehmen? wir dürfen nicht mitnehmen. Du darfst ja aber noch einen Schatz aussuchen. Ah, darf ich? Super. Hoppala. Kannst Super. Kannst du würfeln. Ja, danke sehr. Ja, hast du Schönen Abend noch. Andenken von mir. Ja, danke schön. Schönen Abend noch. Mach's gut, gute Zeit. Dankeschön. Ciao. Moin.
Hi, moin. Wir drehen ein Video für YouTube-Channel. Dürfen wir Video machen und auch ein bisschen spielen? Okay. Ja, Danke danke dir. sehr. Es war schlechte Zeit, weil jetzt viele Leute, aber Ja, wir sind nur machen hier. das gut. Wie kann ich spielen? spielen kann man einfach, da machst du so, haust sie rein. Oh, okay. Und wie viel muss ich das machen? Nur eine musst du treffen. Eine. Und dann? Und dann hast du etwas gewonnen. Okay, was kann ich gewinnen? Gewonnen kannst du entweder kleine Sache oder da für Erwachsene, das ist Alkohol, Ja. aber du nimmst keinen Alkohol. Du bist ja Muslim. Das vergessen nicht. Alles gut, danke sehr. Okay, jetzt. Ja, Jetzt habe ich eins. Nein, schade. abgehauen. Okay, noch eins. Yeah. Sehr gut. Zweimal drei. Noch habe ich? Ich kann viel besser. Viel. Ach du Scheiße. Na, schlecht. Mann! Reise. Abgehauen. Jetzt noch eine drin. Yay! Habe ich. Okay, falls man das macht, Dankeschön, das habe ich Spaß. hochguckt, Dann ist 3 für mich. Ja. Drei? 3. Zusammen, ich brauche noch eins. Ja, ich habe nur zwei gegeben. Jetzt. Dankeschön, schönen Abend noch. Ciao. Viel Spaß. Şu görüntü çok güzel görünüyor. Bremen Belediye Tarihi Belediye Binası, Rathaus. Şu an Noel Pazarı'ndayız. Hemen yanında katedral var. Hani buranın Marktplatz'ı, buranın merkezi gerçekten çok güzel ve ben bu kadar kalabalık ve güzel beklemiyordum. Gerçekten bunu beklemiyordum. Evet arkadaşlar, şu an Bremen genel gezisi ve Noel pazarını bitirdik. Şu an bir değerlendirme kısmına girmiş olacağız. Evet kuzen, sen Bremen'i genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Hem gezebilme hem ulaşım açısından soruyorum. Yani gezinebilirliği nasıl? 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 0 en kötüsü, 10 en iyisi. Yani ulaşımı bence iyi, 8 puan veriyorum 10 üzerinden. Tamamıyla her yeri otobüsle gezme imkanı bence biraz daha iyi olabilirdi. Sen 8 verdin, ben 6 veriyorum. Buna ortalama 7 olarak alıyoruz. Tarih ve kültür açısından nasıl değerlendiriyorsun? Çok iyi. Özellikle bu Alte Stadt dediğimiz yer, ne zaman gelsem büyüleniyorum. Böyle bir orta çağdan kalma bir esintisi, bir Viking havası falan var. Ben o şeyi çok seviyorum. 7 puan veriyorum. Biz Bremen'in geneline puan vereceğimiz için yani tamam tarihi masal şehir 5 demek istiyorum. Ya tamam sadece- tarihi var. Sadece ama buraya puan versek ben 10 veririm. hayır işte genel Bremen'den bahsediyorum. O zaman puan düşük oluyor. Tamam. Evet. O zaman biz ona da 6 puan vermiş oluyoruz. Aynen, Ya 6 ortalamayı alıyoruz. Ona da 6 6 iyi. vermiş olalım. Yemek ve fiyat performans. Yemeğe de 10 üzerinden 6 veriyorum. Yemeğe ben de 10 üzerinden 6 veriyorum. Yani yemek yediğimiz yer güzeldi. Atmosfere ne diyorsun? Bu Weihnachtsmarkt içinde. Genel. Genel. Bu kadar gezdik. Nasıl yorumluyorsun? Buranın Allah, atmosfer, vibe'ı nasıl? atmosfer çok güzeldi. Ben 10 veriyorum. Atmosferine 10 veriyorsun. Evet. 10 üzerinden 10. Şu anki bu atmosfere göre gerçekten ben buna yani 8 demek istiyorum. Yani 10 Ya bir 10 ver ya. Benim aklıma bir 10 ver. Hayır, 10 çok yüksek. 10 yani 8 bile belki çok ama beklentimin çok üzerinde olduğu için 8. Tamam. Bunu da biz 9 Evet. olarak alalım o zaman. Yine iyi, 9 da iyi. Aynen. Fena sayılmaz yani. Temizlik ve düzen. Ben temizlik konusunda Bremen'e 4 veriyorum. Çok kirli. Bu taraflar Evet. temiz, biraz güzel ama buranın dışındakiler doğru haklısın çok da temiz değildi. Onun için ben de 4'te mütakibim. Son eğlence ve yapılacak şeyler. Ona da hani 10 üzerinden 5 vereyim. Çok Ya da şu an- haksızlık yapmayayım. Şu an Noel pazarları olduğu için yapılacak birçok şey var. 5 belki bir tık fazla olabilir. Gece hayatını çok sevenler için söylüyorum. Tabii. Ama standart normal bir hayat için 5 fena değil. 5 diyebiliriz buna. Arkadaşlar kanalımıza abone olun, beğenin, arkadaşlarınıza önerin. Destekleriniz bizim için çok önemli. Yorumlar kısmı çok önemli. Yorumlarda buluşalım. Bütün yorumları okuyoruz, olumlu veya olumsuz.
Desteklerinizi bekliyoruz. Bu arada değerlendirme skalamıza göre Bremen 6 puan alıyor. Bu da gelinip görülebilir ama o kadar da çok yüksek bir beklenti girmeden gerilip görülebilir Evet. şehirler statüsünde bizim için. Herkese çok sevgi ve selamlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki gezimizde buluşmak üzere. Evet. Ciao bella. Ciao.